Merhabalar, bugün sizlere makyajlanan yeni Focus'un lansmanından sesleniyorum. Burada modeliyle çok kısa süreli bir test gerçekleştirme, ilk tanışma aslında oldu bizim için. Fiesta ile başlayan Ford'un yeni nesil bu tasarımsal karakterini aynen Ford'un Focus'a da entegre ettiğini görüyoruz ve otomobil özellikle ön yüzünde artık daha sportif bir görünüme sahip. Geçtiğimizde özellikle müşterilerden gelen gelir bildirimler dikkate alınmış, müşteri şikayetlerine Ford daha fazla dikkat etmiş ve buradaki özellikle bu kısımdaki hatırlarsanız makyajsız versiyonda bolca bir tuş karmaşası vardı. İşte ondan kurtuldu ve özellikle burada kullanılan tuşlarda daha kullanışlı güncellemeler yapıldı. Mesela daha büyük artık gördüğünüz gibi havalandırma kumandaları da aynı şekilde ve birbirine çok önemli bir detay aslında bu baktığınız zaman. Hani dikkatli bakmadığınız zaman anlamayabiliyorsunuz ama birbirine artık daha uzak konumlandırılmış. İşte bundan dolayı da kesinlikle kabin kullanımı daha fonksiyonel bir otomobil olmuş makyajlı Focus. Ve direksiyon da değişmiş. 3 kollu bir direksiyon, daha sportif bir kimlik katmış bu otomobile ki ben hani kompakt ligde bu otomobili özellikle sürüşüyle daha böyle sportif bir tarzının olduğunu düşünenlerdenim ki özellikle içerideki bu gibi bir detayın düşünülmüş olması da benim çok hoşuma gitti. 3 kollu direksiyon elinize gayet güzel oturuyor ve direksiyonda kullanılan malzeme de biraz daha iyileştirilmiş ama otomobilin içerisinde kullanılan genel malzemede çok dikkat çekici bir değişim yok. Yani makyajsız versiyonla birbirine çok yakın. Gösterge grubunda bir takım değişimler olmuş ve titanyum versiyonunda artık isterseniz dokunmatik bir ekranda yeni Focus'ta alabiliyorsunuz. Ve bunların yanı sıra makyajsız versiyonda eleştiri noktalarından birisi de eşya gözleriydi. Ön tarafa bir daha büyük bir göz yerleştirilmiş. Buradan USB girişleri isterseniz bağlayabiliyorsunuz. Ve bardaklıklar biraz daha büyütülmüş ve buraya daha fazla bir işlevsellik katılmış. Daha büyük bir göze yer verilmiş ve bu göz kapaklı. Ve yeni Focus'ta en büyük teknolojik gelişimlerden birisi hani eski nesilde bildiğiniz gibi otomobilde işte şerit içi hızlarda kendi kendine frenleme gibi çok dikkat çekici teknolojik detaylar vardı. Bu otomobilde entegre edilmiş ama mesela bu 30 km hız 50 kilometreye çıkartılmış. Şehir içinde mesela 50 km hızla giderken dalgınlık anında bu teknolojik güvenlik paketini alırsanız sizin yerinize frenleme yapıyor. Bunlara ek olarak otomobil yatay olarak da park yapabiliyordu, paralel park yapabiliyordu. Ama makyajlı versiyonda Focus artık dikey olarak da park edebiliyor. Hacim konusu bence Focus'un en zayıf olduğu noktalardan birisiydi. Yani makyajla birlikte bundan bir değişim beklemiyoruz. Çünkü karoserde, hacimde, dingil mesafesinde, otomobilin boyutlarında, hani fiziki yapısında bir değişim olmadı. Bundan dolayı da ön ve arka hacim makyajsız versiyon ile aynı. Hacim konusunda ne yazık ki çok cömert değil Focus. Sınıf ortalamanın biraz altında kalıyor bu disiplinde. Özellikle arkada sunduğu hacimle. İdeal sürüş pozisyonuna erişim gayet güzel. Koltuğun ve direksiyon sunduğu opsiyonlar gayet güzel ve yeni 3 kollu direksiyonu ben bu otomobilde çok beğendim. Yalıtım seviyesiyle başlarsak eğer sürüşte yani makyajsız versiyonda ben bu noktasından hani memnundum. Sınıf ihtiyaçlarını karşılayan bir karakteri vardı ve hani bununla ilgili de şu an kullandığım güzergahta bir sorunla karşılaşmadım. Yalıtım gayet güzel bu otomobilde. Ford bildiğiniz gibi yol tutuşa fazlasıyla kafa yoran bir marka ve hani makyajsız versiyonda çok arada ciddi bir değişim yok zaten. Aynı şekilde bağımsız süspansiyonlar yer alması ve çok hisli, çok dengeli bir sürüş yer almasından dolayı çok keyifli bir sürüş size bu otomobil aynen makyajsız versiyonda ve seleflerinde olduğu gibi sunmaya devam edebiliyor. ESP sistemi artık biraz daha temkinli olmuş. Otomobilin kayma algısını hissettiği an artık biraz daha müdahaleler erken geliyor burada. Hani modelde ciddi tasarımsal farkları görüyoruz hem içeride hem de dışarıda ama teknik anlamda çok büyük bir hani farklılık yok. Özellikle yeni motorlar şu an için ilk etapta gelmiyor. 2005 yılı içerisinde işte yeni motorları Focus'ta görmeye başlayacağız. Mesela 1.0 EcoBoost geliyor ama manuel şanzımanla geliyor. 1.0 EcoBoost'u otomatik şanzımanla 2015'te göreceğiz. 1.5 litre EcoBoost'u daha güçlü bir versiyonunu yine turbo beslemeli bir versiyonunu 2015'te göreceğiz ve otomatik şanzımanla gelecek o da. Bildiğiniz gibi uzunca süredir Focus dizel otomatik kombinasyonu maalesef sunamıyor. Şu an için
Makyajsız versiyonuna aynı motorlar geldi. 1.6 dizeller geldi. 95 beygir ve 115 beygirlik üniteler. Ben şu anda 115 beygirlik versiyonu kullanıyorum. Gerçekten gayet güzel bir performansı var ama yeni gelecek 1.5 litrelik dizel işte daha yeni bir mühendislik, daha yeni bir motor. Her anlamda daha yüksek bir teknolojiye sahip ve 120 beygirlik bir güçle geliyor bu motor. Ve daha önemli olan ise bu yeni 1.5 dizel artık otomatik şanzımanla gelecek. Ve bu dizel ve otomatik kombinasyonu da 2015 yılı içerisinde gelecek. Test ettiğimiz bu 1.6 dizeli daha önce makyajsız Focus'ta kullandık. 115 beygir gücü ve 270 Nm tork değeriyle Focus'u 10.9 saniyede 100 km'ye çıkartabilen 1.6 dizel ünite modele tatminkar bir performans sunabiliyor. Bu motor ile ortalama 6 litrelik karma test tüketim değeri de yakalanabiliyor. Çapraz trafik uyarı sistemi de yeni Focus ile birlikte sunulmaya başlanan dikkat çekici bir yenilik. Bu sistem dikey park ettiğiniz bir yerden sağ veya soldan gelen bir araç olması halinde sürücüyü sesli ve görsel olarak uyarıyor. Başarılı direksiyon tepkileri ve serte dönük süspansiyonu ile oldukça iyi yol tutabilen Focus, bozuk zeminleri iyi emebilen süspansiyon sömürmeleriyle segmentindeki birçok rakibine göre daha konforlu bir sürüş de ortaya koyabiliyor. Yeni Focus'un Kasım 2014 tarihli fiyat aralığı 52.400 ile 74.500 TL arasında değişiyor. Yeni Focus ile ilgili yorumlarınızı ben de çok merak ediyorum. Bundan dolayı bu videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. Test taleplerinizi ekranda gördüğünüz Twitter hesaplarımıza ilgili markayı ekleyerek gönderebilirsiniz. Yeni testler için bu videoyu paylaşmayı ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.